Keşko. Keşko. Keşko gel Keşko. Eşkar. Eşkar. Koş Eşkar koş. Evet değerli dostlar, herkese selamünaleyküm. Şimdi biz Eşkar'ı bıraktık da oradan yağmur geliyor vallahi. Yeni doktordan geliyorum dişim için. Eşko koş. Eşko gel. Eşko. Eşko. Eşko koş. Biliyorsunuz benim bir diş sıkıntım var. Bir aydan fazladır sürüyor. Bakalım daha ne zamana kadar sürecek. Ama büyük bir kısmı bugün bitti. Böyle bir hafta sonra en azından büyük bir kısmından kurtulacağız. Tabi hala bitmeyecek. Var daha. Ama en azından bundan sonra o kadar ağrı, sızı olmayacak. Sıkıntılı olan çoğu dişi hallettik. Çoğunu çektik. Tedavi ettik. Öyle yaptık, böyle yaptık. Hele şuna bak ki. Gece! Eşkar Bey'i buraya aldık. Eşkar Bey, Eşkar Efendi. Sen burayı mahvetmişsin ya. Sen bunu nasıl çıkartmışsın ya? Şu demiri. Gece vallahi artık size pes diyorum ya. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Vallahi niye böyle yapıyorsunuz? Dur bekle. Burayı komple. Oo. Koş geç koş. Eşkıyor. Durmuyor vallahi eşkıyor. Sağa sola sataşıyor öyle. Bak. Görüyor musunuz alfayı? Geceyi bıraktım ya. Onu da bırakmamız lazım. Karabas seni bırakamayız Karabas. Eşköyü de aşağı alacağız da. Onu artık yarın yaparım çünkü geç oldu, yorgunum. Bak görüyor musunuz? Beyaz'a da böyle saldırdı işte. Beyefendi. Bey son surat. Lan. Lan hava çok kötüleşiyor. Duman seni bırakmayacağız. Çünkü şu durumda kavga çıkabilir.
O hava var ya, yemin ediyorum o kadar soğuk ki. Yani mont giymişim. Ama ona rağmen üşüyorum ya. Çok sert bir rüzgar var ya. Oo. Ama var ya, Aşkı'nın gözü Beraz'da Kur'an. Aşkı böyle iyi değil. Hem de hiç iyi değil. Bir rahatça bozun yanına gidiyor, karışmıyor. Başka da zaten Karabaş'ın yanına gelemiyor. Ama Beraz'a kafayı takmış bu manyak. Hava çok soğuk ya, inanılmaz soğuk. Hava çok kötü ya. Yemin ederim şu an var ya, acayip rahatsız oldum ha. Çok üşüyorum ya. Buraya sığındım. Oo, vallahi iyice arttırdı ya. Casco Bay. Onlarla oynuyor, görüyor musunuz? Eski o. İyice alıştı. Oynayabileceklerini
belirliyor. Oynamayacaklarını belirliyor. Bozo ona yakın davranıyor ama o biraz mesafeli gibi. Hepsi de lider vasıflı köpekler. Hiçbiri de asla bir diğerine boyun eğmeyen köpekler. O yüzden aradaki rekabet ömür boyu da sürebiliyor yani. Karabaş Beraz bunun örneği, yıllardır böyle ama asla Beraz yani pes etmiyor. Hiçbir zaman. Keşke bakın, keşke bakın. Ya var ya, şu ikisinden çok güzel yavru alamadık, nasip olmadı maalesef. Ya zindan gelme işte ya, var ya soğuk zaten. Zar zor kendimi buraya atmışım. Ya yok abi, yok hava. İnanılmaz kötü ya. Aşırı kötü ya. Let's go. Buradaki yemin ediyorum çok gergin. Aşırı gergin bu. Soğukta bir de kavga istemiyoruz. Karbaşın yerinde başka bir köpek olsaydı öyle eşkıya şimdiye binmişti vallahi. Yani eşkıya etkiye tepki veriyor. Yani bu olsaydı, Beraz olsaydı, Duman olsaydı şimdi çoktan binmişti eşkıya. Eşkudur, eşkudur. Zeçir, zeçir, zeçir. Zeçir. Zeçir, zeçir, zeçir. Kuş, 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 kuş. Kuçur, 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 kuçur. Çok sıkıntılı bir durum. İnanılmaz. Aşırı. Oo, arkada resmen fırtına kopuyor yemin ederim. Yemin ediyorum az kalmış da eşkıya ile karabaş birbirlerine gidiyorlardı yani. Öyle kıl payı yani. Gel aşkım. Aşkım gel, aşkım gel. Dur şu eşkıyı içeri alayım. Ondan sonra buraya gelirim. Şu havaya bakın. Hava inanılmaz soğuk. Bu ne ya? Ellerim dondu. Yemin ediyorum. Ellerim dondu. Yani millet yaza girdi. Biz hala kıştan çıkamamışız. Gel aşkım. Gel Pero. Gel püs. Gel oraya girmişse çıkmıyor sen. Gel püs. Vallahi anlaşılıyor ki Karabaş'la eşkıyanın arasında çok büyük bir savaş çıkacak. Belli. Of. Yani dediğim gibi hepsi lider ruhlu köpekler.
Hiçbiri diğerine asla eyvallah etmez. Bozo da öyle, Karabaş da öyle, Beraz da öyle, Eşkıya da öyle. Yani Duman yaşına rağmen Duman da öyle. Hala Duman burada ölse gene pes etmez yani. Ya bir de yani yemin ediyorum arkadaşlar, ben artık bari bıktım yani. Bıktım. Ya ben anlamıyorum ya, millete niye bu kadar dert olmuşuz? Niye bu kadar dert oluyoruz? Ya ben anlamıyorum ya. Ben hayatımda mesela belki hayatım boyunca ne görmüşüm, ne duymuşum, ne bir şey yapmışım. Tanımadığım insan benden nefret ediyor, kalkıp orada burada kötülemeye çalışıyor. Sebep ne, anlamıyorum ki ben. Bakın ben size zaten kaç yıldır ben YouTube'dayım. Siz bir kere bile yani benim kanalımda birinin köpeğini ya da bir köpeği kötülediğimi gördünüz mü? Ya bana ne diyorum kardeşim? Bana ne, adamın köpeği ister iyi olsun ister kötü olsun. Bana ne diyorum? Ya ben de size ne diyorum benim köpeğimde? Ya köpeğim, benim köpeğim dünyanın en kötü köpekleri. Hepsi de sokak köpeği. Hepsi sokak köpeği, ben besliyorum. Bu niye size dert oluyor? Ya yemin ederim bıktım ya. Ya abi bak, sebeplerini söyleyeyim. Ya ben mecbur muyum seninle konuşmaya? Ben mecbur muyum sana köpek vermeye? Ben mecbur muyum seninle samimi olmaya? Ya ben mecbur muyum? Ya adam mesaj atıyor, mesajına belki cevap vermiyorum diye adam bir bakıyorum benden nefret ediyor. Ya da köpek istiyor, yavru istiyor, vermiyorum, bir bakıyorum benden nefret ediyor. Ya da mesela sosyal medyada takip ediyor. Vay sen niye takip etmiyorsun beni? Yahu sen kimsin? Ben niye seni takip edeyim? Ya da ben mi sana beni takip et demişim? Ya kafayı yersiniz. Ya niye bu kadar sıkıntı yapıyorsunuz? Ya köpek, ya benim köpeklerim, ben hiç diyor muyum benim köpeğim dünyanın en iyi köpeği? Ya da hiç diyor muyum benim köpeklerim bunun köpeklerinden, şunun köpeklerinden daha iyi? Ya bir kere bile ağzımdan böyle bir şey duydunuz mu? Ya sana ne benim köpeğimden kardeşim ya? Ya sana ne? Sen niye mesaj yapıyorsun? Niye benim köpeklerim sana bu kadar dert olmuş? Bilmiyorum arkadaşlar. Maalesef bu var. Özellikle köpeği olan çoğu insan, mesela çevrede çok rast geliyorum. Çoğu köpeği olan insan beni sevmiyor. Köpeklerimi sevmiyor. Ve maalesef buna çok yani tecrübe edindim. Mesela adam köpekleri var. Adam beni de seviyor. Kaç yıldır takip ediyor. Seviyor. Mesaj atıyor. Ya mesela onun istediği gibi konuşmamışım. Ya da onun istediği gibi olmamış. Bak kaç yıldır takip ediyor. Seven insan 2 dakikada benden nefret ediyor. Niye? İstediğini yapmamışım. Niye? İstediği köpeği vermedim. Ya da niye ona samimi olmadım. Ya abi, beni takip eden YouTube'da 300.000 kişi. TikTok'ta 700.000 kişi. Facebook'ta 500.000 kişi. Ya ben herkese samimi mi olacağım? Ya böyle bir şey var mı Allah aşkına ya? Siz, ben nasıl diyeyim ya, mesela tavşan dağa küsmüş, dağın haberi yok derler ya. Bu da öyle bir şey ya. Bu mümkün mü ya? Ya siz her sevdiğiniz insanla gidip samimi mi oluyorsunuz? Valla ben Ronaldo'yu çok seviyorum. Valla Ronaldo Ronaldo bana mesajıma niye cevap vermiyor diye Ronaldo'dan nefret edeceğim. Ya bu böyle bir şey var mı? Ya da bu herhangi bir başka bir şey yani. Ya sevdiğiniz bir sayfayı takip ediyorsunuz. Yani karşılık mı bekliyorsunuz? Ne, ben varlığınızdan belki bazılarının haberi yok yani. Nefret ediyorum ya adam, mesela ben seni yıllardır takip ediyorum, yıllardır izliyorum. İyi köpek ver. Bak şuna bak. Bir köpek versen ölür müsün diyor. Ya da dişisi var. Karabaş'a misal ya da Bozo'ya ya da Eşkıya ya da Duman'a getireceğiz. Hayır kardeşim diyorum. Direkt nefret ediyor. Ya bu nasıl bir şey? Bazıları da hiç yoktan. Yani hiç yoktan. Kur'an var da belki beni hayatı boyunca da görmemiştir. Şey yapmamıştır. Tanımıyordur da. Yani sırf böyle köpeği görüyor ya. Köpeği görüyor. O da biliyor kendi köpeğinden daha iyi. Direkt nefret ediyor. Direkt kötülüyor. Kardeşim niye yani? Sebep ne? Bir an bunların gittiğini düşündüm ya. Yani sebeplerini saysam bitmiyor yani. Hepsi de yani inanılmaz saçma sapan sebepler ya.
Ya işim gücüm yok da kalkıp 24 saat böyle sizinle ağız dalasına mı gireceğim? Yani böyle bir kişi değil ki. Yok TikTok'tan, yok Instagram'dan, yok Messenger'dan, yok oradan buradan mesaj atıyor, şey yapıyor. Yani öyle saçma sapan şeylerden cevap vermiyorum çoğuna. Yazmıyorum, şey yapmıyorum. Adam oradan nefret ediyor. Ya işte gereksiz samimiyet dediğim şey de bu. Gereksiz samimiyet dediğim şey de bu. Yani maalesef. Ya ben mesela diyelim bir sanatçıyı ya da futbolcuyu ya da herhangi başka bir şey mesela hoşuma gidiyor, seviyorum, takip ediyorum. Kalkıp onun da beni sevmesini ya da bana karşılık vermesini beklersen bu ahmaklıktır. Ya bu ahmaklıktır. Valla ben Galatasaraylıyım. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Bakın evim bile Galatasaray. Şimdi kalkıp ya bak ben Galatasaraylıyım, bak evimi de Galatasaray yaptım, Galatasaray beni neden paylaşmıyor? Galatasaray neden benimle ilgilenmiyor diye kalkıp Galatasaray'dan nefret mi edeceğim? Ya sen kimsin derler adama. Ya öyle şey mi olur ya? Yani ben Galatasaray beni sevsin diye mi tutuyorum? Ya bu böyle bir şey yok yani. Ya maalesef ya çok özellikle o genç böyle ergen böyle hani böyle bir tokat vurup da yani öldürebileceğin yani yere yapıştıracağın insanlar var maalesef. Hepsi o. Hepsi öyle. Genç tayfa var. Yani ne diyeceksin? Hiçbir şey de diyemiyorsun. Çocuk ne diyeceksin yani? Çünkü ne desen de boş. Çoğu da öyle maalesef. Ya bir köpek alıyor, bir paylaşıyor, bir bakıyorum hemen benim köpeklerimle ilgili konuşup hemen benim köpeklerim kötülüyor. Ya kardeşim sana ne benim köpeklerim? Kendi köpeğinizle, kendinizle, kendi isminizle bir yerlere gelmeye çalışın. Başkalarının üzerinden prim kasarak değil. Başkalarını kullanarak değil. Beni hiç gördünüz mü burada YouTube'da şeyde biriyle ya da tartışırken şey yaparken asla kendimi o duruma düşürmem yani. Ya bana ne? İsterse adamın köpeği dünyanın en iyi köpekleri olsun, isterse dünyanın en kötü köpeği. Bana ne? Ben kendime, kendi işime, kendi köpeklerime bakıyorum. Başkalarının sayesinde, birilerinin sayesinde bir yerlere gelmek yani yok, yani öyle bir şey yok. Ya çoğu da öyle maalesef. Ya çoğu da öyle. Beni paylaşır mısın? Köpeğimi paylaşır mısın? Ya bu böyle yani. Beni takip et. Beni sayfanda paylaş. Sayfanda benden bahset. Ya ben niye senden bahsedeyim ya? Benim köpeğim var. Benim köpeğimi bana sat diyor ya. Şuna bak. Ya saymakla bitmiyor. Maalesef saymakla bitmiyor yani. Ya niye bu kadar dert oluyoruz? Niye bu kadar sıkıntıyız? Ya kendi işinize bakın abi. Herkes kendi işine baksın. Ya benim köpeklerim kötü. En kötüsü bunlar. Benim köpeklerin hiçbiri iyi değil. Hepsi de sokak köpeği. Hepsi de sokaktan topladım. Kendime bakıyorum, besliyorum. Bir şekilde yapıyorum. Hiçbir şey yapmasam bile en azından 10-15 tane hayvanı doyuruyorum. En azından o sevaba giriyorum. Ya sana ne benim köpeklerimden? Hepsi de korkak, hepsi de işe yaramaz köpekler ama ben seviyorum, ben besliyorum. Sana niye dert oluyor? Ya çok doluyum. Yemin ediyorum çok doluyum yani. İnanılmaz doluyum yani. İnsanların hevesini kaçırıyorlar. İnsanların moralini bozuyorlar. İnsanların isteğini kaçırıyorlar. Yani ben eskiden beni biliyorsunuz. Yani 2 videomdan bir tanesi ya da 10 videomdan 8 tanesi ya çimendeydi, ya dağdaydı, ya sürüdeydi, ya kaçırdılar. İstemiyorum artık. Bıktırdılar yani. Yani biliyorum ne desek de boş. Ne yapsak çünkü mesela burada böyle bahsettiğiniz zaman izlemiyorlar hop direkt. Bir de bazıları var. Bazı öyle ki bile çakal derler ya. Yani o da var. Mesela şey yapıyorsun. Diyelim yorum yapıyor ya. Tabii bizim izleyiciler, takipçiler bazıları biliyor. Zoruna gidiyor. Hemen cevap veriyor.
Mesela orada bir yerde karalamaya çalışıyor beni. Herkes biliyor neyin ne olduğunu. Orada cevap veriyorlar ya. Orada haksız olduğunu biliyor. Orada susuyor. Cevap vermiyor, hani zoruna gidiyor ama cevap veremiyor. Biliyor ki haksız. Bekliyor. Bekliyor başka bir yerde, başka bir videoda, başka bir yerde bir açığımı yakalayıp da oradan saldırıyor. Yani öyle de var, pusuda bekleyenler de var. Bazıları da var. İşte en nefret ettiğim kısmı da bu. Bazıları da var. Ya mesela diyelim Karabaş'ı seviyorsun. Ben bozuğu çekiyorum diye ya bana neredeyse küfür edecek ya. Ya böyle bir şey var mı ya? Niye bozuğu çekiyorsun? Niye Karabaş'ı çekmiyorsun? Ya da eşkıyayı niye çekiyorsun? Niye Karabaş'ı çekmiyorsun? Niye dumanı çekiyorsun? Niye bozuğu çekmiyorsun? Ya da berazı niye çekiyorsun? Niye Karabaş? Ya abi. Ya böyle bir şey yok ya. Ya hepsi aynı yerde zaten ya. Ben günlük birini konuya getiriyorum ya. Ne fark eder yani? Ha demek ki siz beni sevmiyorsunuz. Böyle bir şey yok yani. İşinize geldiği gibi. İşinize gelmediği anda saldırıyorsunuz ya. Böyle takipçilik mi olur ya? Böyle şey mi olur ya? Karabaş'ı mı seviyorsun? Tamam, Karabaş'ın olduğu videoları izle sen de. Madem diğer köpekleri sevmiyorsun. Madem rahatsız oluyorsun, izleme. Ya böyle bir şey var mı ya? Yok işte eşkıyayı ön plana çıkartıyorsun. Yok bozuğu çıkartıyorsun. Ya ben bunları niçin getirdim? Bunları videolarını çekmek için getirdim değil mi? Pani diyordunuz. Herço diyordunuz. Beraz diyordunuz. Gölge diyordunuz. Yok o bu diyordunuz. Nerede şimdi? Hadi nerede? Nerede? Aa, verdim gitti. Hadi gidin izleyin de göreyim sizi. Ya bunu mu istiyorsunuz? Anne hadi gidin izleyin de göreyim sizi. Ya bırakın insanlar işlerini yapsın ya. Abi herkesi memnun edemeyiz. Gözünüzü seveyim ya. Her istediğinizi yapamayız ya. Bir yavru oluyor. 20 kişi, 100 kişi o diyor bu ismi koy. O diyor bunu, o diyor bunu, o diyor bunu. Mesela ben kendime bir tane isim buluyorum. Ertesi gün bakıyorum. Mesaj yazmış, sana dedik şu ismi koy. Küfür eder gibi. Niye koymadın? Sen nasıl insansın diyor ya. Allah'ım ya Rabbim, köpek senin mi? Sen hayırdır ya, sen buranın sahibi misin ya? Ya öyleleri de var ya, ne yapacağını şaşırdı insan yani, ne yapacağız yani? Yani dediğim gibi yani bir gün hepsi gidecek, ondan sonra kimi izlemek istiyorsanız izlersiniz. Diyor ki ben Karabaş yüzünden seni izliyorum. Seni kim izler? Seni Karabaş bugünlere getirdi. Sanki duyan da Karabaş benim videomu çekiyor. Karabaş beni size tanıttı. Ulan ben Karabaş'ı size tanıttım. Karabaş'ı size tanıtan kim? Karabaş'ı dünya tanıtan kim? Ben Karabaş'ı size tanıtmasam, Karabaş'ı üretmesem, siz Karabaş'ı nerede görecektiniz de şey yapıyorsunuz? Ya yapmayın, çok rahatsız mı oluyorsunuz? Karabaş'ın olduğu videoları izlersiniz, olmadığı videoları izlemezsiniz. Beraz'ın olduğu videoları izlersiniz, olmadığı videoları izlemezsiniz. Bozo'nun olduğu videoları izlersiniz, olmadığı videoları izlemezsiniz. Ne yapayım yani, ne yapayım? Ki bu da işin bahanesi. Ya yemin ediyorum bunun bahanesi. Ya zaten bakın bir seferde mesela şu an video çekiyorum ya. Çekmediğim köpek kaldı mı? Çekmediğim köpek kaldı mı? Zaten aynı yerdeyiz yani. Neredeyse her video. %90 bütün köpekler zaten görüyorsunuz. Yani görüyorsunuz neyin ön planı, neyin arka planı ya? Ya nasıl ön plan nedir ya? Ön plana çıkartmak nedir ya? Bozo, eşkıya yeni gelen köpekler değil mi? Sürüye, hiçbir şeye alışmamış olan köpekler değil mi? Ne olacak? Yani herkes böyledir değil mi? Yeni köpektir, yeni hayvandır. Bir alışma süreci var değil mi? 2 kere sürüye götürürsün. 3 kere dağa götürürsün. 3 kere çimene götürürsün. Köpeği sen de tanırsın. Millet de tanır. Herkes de tanır. Ne olduğu belli olur değil mi? İyi getirmişim bozuyu. Eşkıya burada bağlayayım. Dumanı Karabaş'ı götüreyim. Zaten Duman'la Karabaş'ı yıllardır sürüde ne yaptığını, ne ettiğini hepsini biliyoruz. Biz bilmediğimiz şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Bakalım bunlar ne yapacak? Duman'la Karabaş sürüde böyle yapıyor.
Bakalım bozo ne yapacak? Eşkıya ne yapacak? Alfa ne yapacak? Ya yenilik yapacağız ya, böyle şey olur mu? Gözünüzü seveyim ya, yeter Kur'an, vallahi bıktım artık. Yani bazen dayanılmaz bir hal alıyor ya, insan sevmese yemin ediyorum. Bakın Allah Kur'an şahit, vallahi billahi, yani bu işi sevmesem, ya sevmesen bir dakika yapmam. Yani bir dakika yapmam. Yapılmıyor. Yapamıyorsunuz. İnsanları memnun edemiyorsunuz ya. Yani bizi seven insanlar olmasa var ya, yani hiç çekilmiyor. Yani neyse ki hem kötü günümüzde, hem iyi günümüzde, hem darda, hem zorda, her türlü yanımızda olan insanlarımız, takipçilerimiz, dostlarımız var. Onlar için devam ediyoruz. Başta da yıllardır da söylüyorum arkadaşlar. Bakın, beni sevmiyorsanız izlemeyin. Yahu izlemeyin. Karabaş'ı sevmiyorsanız izlemek zorunda değilsiniz. Ya bak, orada engelle şey var. Ya engelleyin beni, ömür boyu görmeyin beni ya. Niye geliyorsunuz mesela? Niye mesela? Yani kusuyorsunuz. Hani zehrinizi kusmadan duramıyorsunuz siz. Buradan kovduğum insanlar gidip başka kanallarda beni kötülüyor ya. Ya böyle bir şey yok ya. Bu nasıl bir kin ya? Neyse, valla çok konuştum. Ama en azından yani böyle içimi döktüm. Şu an biraz rahatladım yani. En azından sizin de bilmenizi istedim. Ama dediğim gibi yani yapacak bir şey yok maalesef. Yani ne kadar söylesek de boştur yani. Gene aynı bildiklerini okuyacaklar da. Yani biz maksat, her şeyden haberimiz var. Kimin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Vallahi ellerim üşüdü. Ben bunları bir bağlayayım. Evet değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.